Mistik Yol'dan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Her hafta umarım bu kanalda enteresan, mistik, gizemli, okült konuları ele alacağım. Ve dilimin döndüğünce kısa videolar halinde kitaplardan öğrendiklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ilk video biraz acemice olabilir. Umarım affedersiniz beni ilk video olduğu için böyle. Ama ilk video için ilginç bir konu seçtiğimi düşünüyorum. Ölüm sonrası. Ölüm enteresan bir konu. Daha doğrusu e, düşünmekten kaçtığımız bir konu aslında. Hem kaçınıyoruz hem kaçınılmaz bir konu aslında. Tüm canlılar için bir gerçek. Bu videoda ölüm sonrasıyla ilgili konuşacağız. Asıl enteresan olan, asıl bilinmeyen o çünkü. Bu konuda çok güzel eserler var yazılmış olan. Fakat ben özellikle Michael Newton'un kitaplarından derlediklerimi sizlerle bu videoda paylaşacağım. Özellikle de paylaşacağım kitap sizlerle Ruhların Kaderi. Michael Newton'un bir eseri bu. Psikolojik danışmanlık dalında doktora yapmış, resmi onaylı Master Hipnoterapist belgesine sahip bir kişi Michael Newton. Doktor Michael Newton şu anda da hayatta da yaşıyor. Ee, Amerika Danışmanlık Birliği üyesi. Özel hasta kabulleriyle sürdürdüğü hipnoterapi uygulamaları davranışın değiştirilmesini ve kişilerin daha yüksek ruhsal benliklerine ulaşmalarına yardım etmeyi hedef alır. Kendi geliştirdiği regresyon tekniği vasıtasıyla deneklerini geçmiş yaşam deneyimlerinin ötesine götürmenin ve bu hayatlar arası dönemde daha anlamlı bir ruhsal varoluşu açığa çıkarmanın mümkün olduğunu keşfetmiştir diyor. Kitabın arkasından okudum şu alt bölümden. Gerçekten çok güzel kitaplar. Ruhların Kaderi bir kitap daha var, Ruhların Yolculuğu. Her iki kitapta da denekler regresyon terapisi vasıtasıyla e, geçmiş yaşamlarına gidiyorlar ama aslında geçmiş yaşam değil. Yaşamlar arası varoluşa gidiyorlar. Burada enteresan olan işte ölüm sonrası yaşanılanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu denekler hep farklı sosyal çevrelerden, işte eğitim geçmişlerinden veya dinlerden veya bambaşka yerlerden ve konumlardan seçilmiş. Özellikle böyle seçilmiş Michael Newton tarafından. Çünkü ilginç olan hepsi ortak bir şey anlatmış. Yani bu kadar insan, bu kadar farklı geçmişlerden gelen insanlar o yaşamlar arası döneme geçtiklerinde regresyon terapisi vasıtasıyla o kadar ortak şeyler anlatmışlar ki inanılmaz tabii bir gerçek ortaya çıkmış. Şimdi bu ortaya çıkan ölüm sonrası yolculuğu adım adım takip edecek gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak tünelden geçme olgusu. Yani herkesin ölüm sonrası ilk yaşadığı şey bu. Kitapta da işaretlediğim yere bir gideceğim şimdi. Ve bu tünelden geçme olgusu tüm insanların ölüm sonrası yaşadığı ilk adım olarak söylüyor Michael Newton kitaplarında. Yaptığı araştırmalar sonucu bu ortaya çıkmış. Yeryüzünden uzaklaşmaya başladıkça ruhlar çevrelerinde giderek artan bir parlak ışık deneyimi yaşarlar. Bazıları da griye çalan bir karanlık görecek ve bir tünelden ya da geçitten geçme duygusu yaşayacaklardır. Yani çok enteresan bir şey bu tünelden geçme olgusunu herkes ortak bir şekilde anlatmış. Bir ışığa doğru çekildiklerini söylemişler. Michael Newton daha da ileri giderek ruhların bu çekilme duygusunun hızını tespit etmiş. Yani bazı ruhlar ışığa doğru çok daha hızlı çekilirken kimi ruhlar o hızı gösterememişler. Hatta bunu da ruhun olgunluk derecesine bağlamış Michael Newton. Yani ruhlar tekamül ettikçe ve olgunlaştıkça tünelden geçme olgusu sırasındaki o ışığa doğru gidişte daha hızlanıyorlarmış.
Bu da enteresan bir bulgu daha. İkinci olarak rehberler tarafından karşılanma. Ortak anlatılan bir fenomen daha. Tünelden geçiş tamamlandığında ruhlar kendilerine doğru gelen bazı enerji formları görüyorlar. Yani tünelden geçiş olgusu ya da işte çekilme hissi bittikten sonra ruhların böyle bir takım enerji formları gördükleri söyleniyor. Bu enerji formları rehber varlıklar olarak söyleniyor Michael Newton'un kitabında. Rehber varlıklar bazen çok yakın tanıdığımız birileri olarak da görünebiliyorlar. Çok klasik manada yani melek şeklinde görünmüyorlar pek. Yani anlatılanlar öyle. Hani resimlerde aktarıldığı şekilde kanatları olan bir melek gibi değil. Daha çok böyle o ruha yakın olan, onu çok iyi tanıyan kişiler olarak ölmüş, daha önce ölmüş kişiler olarak karşılaştığı söyleniyor insanların. Veyahut bir enerji formu da olabiliyor bu. Ama bunların hepsi aslında rehber varlıklar. Yani ölüm sonrasında ruhu karşılayacak olan ve onu bu duruma alıştıracak olan rehber varlıklar. Evet, üçüncü olarak gene ortak anlatılan bir gerçek daha, üzüntü duymama. Bu ilginç bir ortak yön. Aslında ölüm sonrası varlıkların dünyeviliklerinin ayrılmalarıyla birlikte ortaya çıkan bir olgu. Biz dünyada kalanlar için çok büyük üzüntüler var tabii ölüm sonrasında yaşadığımız. Ama ölüm geçişini yapan varlık için öyle bir şey söz konusu değil. Anlatılanlar böyle. Üzüntü duymak bir kenara, aslında varlıklar çoğunlukla çok rahatladıklarını, çok mutlu olduklarını, dünyada tarif edilemeyecek derecede dünyevi bir mutluluk da değil bu. Büyük bir rahatlama olgusu içinde olduklarını söylüyorlar. Açıkçası üzüntü duymuyorlar ölüm sonrasında varlıklar. Bu da enteresan bir gerçek. Üçüncü olarak biraz aykırı, biraz enteresan bir noktayla karşılaşacağız. Pardon, dördüncü olarak, üçüncü değil. O da cehennem yoktur olgusu. Bu aslında bize anlatılan dinlerin tasvirlerinin çok ötesinde bir şey ve ilginç geliyor bana o yüzden. Ölüm sonrasında o tasvir edilen cehennem hiç yok. Anlatılanlar bu yönde ve tam aksine enteresan bir gerçek var. Buradan size bir bölüm okumak istiyorum. Orada daha iyi anlatıyor. Şöyle oluyor. Yani bu bizim aklımıza bazı soru işaretleri getiriyor. Mesela benim getirmişti açıkçası. Hani gerçekten yaşamı boyunca kötülüğe bulaşan ruhlara ne oluyor? Eğer cehennem yoksa veyahut böyle bir sistem yoksa neyle karşılaşıyor bu ruhlar diye. Burada şöyle söylüyor. Kötülüğe bulaşan ruhlar bazı danışmanlarımın, yani kendi danışanların yoğun bakım servisi tırnak içinde dediği özel merkezlere götürülüyorlar. Yani cehennem değil tasvir edildiği şekilde ama bir yer var, yoğun bakım servisi diye söylemişler. Burada bana söylendiğine göre bu ruhların enerjileri tekrar bütün hale getirilmek için yeniden biçimlendirilir. İhlallerinin, yaptıkları kötülüklerin derecesine bağlı olarak bu ruhlar yeryüzüne nispeten daha çabuk gönderilebilirler. Bir sonraki hayatlarında pekala başka kişilerin kötü eylemlerinin kurbanı olmayı seçebilirler. Bununla birlikte eylemlerini birkaç hayat boyunca sürdürmüş ve zulüm yapmışlarsa yanlış, aykırı bir davranış örüntüsü gösterebileceklerdir. Böyle ruhların uzun bir süre, hatta 1000 dünya yılını aşkın bir süre inzivada kalmaları bile gerekebilir. Ruh dünyasında her ruhun kasıtlı ya da kasıtsız yaptığı yanlış şeylerin gelecek bir yaşamda bir biçimde telafi edilmesi gerekeceği şeklinde bir ilke vardır. Ki bazı öğretilerde buna karma yasası veya karma da deniyor. Bu bir ceza ya da kefaret değil, karmik gelişim için bir fırsattır. Ruhlar için belki de yeryüzü dışında bir cehennem söz konusu değildir. Bu ifadeyi çok seviyorum. Enteresan geliyor.
altını çizmiştim okurken. Yeryüzü dışında bir cehennem söz konusu değildir ifadesini beğeniyorum. Çünkü yani cehennem de cennet de yeryüzünde ve tamamen kendi yaptığımız eylemlerin bize yansımaları şeklinde ortaya çıkıyor. Tabii bazı ruhlar o kadar yaralanıyorlar, o kadar parçalanıyorlar ki anladığım kadarıyla tekrar dünyaya geri dönemiyorlar bile. Yani onlar için uzun, çok uzun süreler o yoğun bakım servisi denilen, hani öyle tabir edilen yerlerde inzivalar söz konusu. Anladığım kadarıyla uzun bir süre orada kalıyorlar. Çok çok uzun bir süre. Evet, diğer 5. ortak anlatım ruh grupları. Ruh grupları deyince enteresan oluyor. Yani ruh dünyasındaki ailelerimiz diyelim. Şimdi kan bağıyla dünyaya gelirken bağlı olduğumuz kişiler olduğu gibi ölüm sonrasında da bağlı olduğumuz ruhlar olduğunu görüyoruz. Ve o ruh gruplarına geri dönüyoruz aslında. Onlardan ayrılmış oluyoruz doğduğumuz zaman çünkü. Kendi ruh grubuyla karşılaşan bir ruh çok mutlu oluyor. Ve hatta orada kutlamalar, işte o ruhun oraya dönmesiyle birlikte o ruh grubunun kendi içinde büyük bir mutluluğa kavuşması söz konusu. Oradaki varlıklar bize çok yakın varlıklar. Kendi ruh grubumuz, yani ruh kardeşlerimiz, ruh eşlerimiz vesaire. Orada birlikte oluyoruz ve oraya geri dönmüş olmak ruh için çok büyük bir mutluluk. Oradaki ruhlar için de çok büyük bir mutluluk olduğu söyleniyor. Ruh grupları enteresan. Bazen 3 ruhtan oluşabiliyormuş. Yani çok küçük ruh grupları da var ama 25'e kadar çıkıyor. Hatta sayı 25'i pek geçmiyormuş. Bu da ilginç bir gene bulgu Michael Newton'un kitaplarından. 3 ila 25 kişi arasında değişen ruh gruplarımız olduğu söyleniyor. Ortalama 15 civarıymış. Öyle söyleniyor. Ve bütün bu ruh grupları birbirlerine çok ciddi bir sevgi bağıyla bağlılar. Zaman zaman aynı ruh grubundan varlıklarla dünyada da karşılaşılabiliyor. Yani aynı anda bedenlenmeyi veya aynı zaman dilimi içinde bedenlenmeyi seçebiliyoruz. Zaten Michael Newton'un kitaplarında özellikle bu ruh grupları arasındaki ilişkiler, işte dünyaya da bedenlendiğinde dünya içindeki işte ilişkileri vesaire çok derinlemesine anlatılmış. Hani merak ediyorsanız bence çok ilginç bir konu. Kitaptan öğrenebilirsiniz. Bir diğer ortak anlatım gene enerji renkleri. Ben şey de merak ederim, yani nasıl görünüyoruz? Hani görüntü olarak nasılız gibi. Buna da bir ufak açıklık getirmiş kitaplar. Ruhlar tekamül veya ilerleme derecelerine göre bazı renkler sergilerler diye. Ve 24. sayfadayım. Şöyle bir bakayım. Şimdi ruhların enerji yaydığı söyleniyor ve bu enerjilerin de çeşitli renkleri olduğu söyleniyor. Bu renkler ruhun tekamül seviyesine göre değişiyor söylendiğine göre. Mesela genç bir ruh beyaz bir enerji yayıyor deniyor. Saf beyaz bir enerji yaydığı söyleniyor. İlerlemeyle, yani ruhun tekamülüyle birlikte turuncu, sarı, yeşil, en sonunda mavi, daha sonra çivit mavi, anladığım kadarıyla indigo dediğimiz bir renk var ve onun sonrası da var. Fakat mesela Michael Newton'un kitaplarında maviye kadar anlatımlar var. Çünkü daha ileri seviyede ruhlarla karşılaşamamış bu anlatan kişiler. Ama ondan olduğu söyleniyor burada. Yani üstatlar dediğimiz gerçekten olgunlaşmış ruhların hani renginin koyu çivit mavisine ve gittikçe mora doğru döndüğü söyleniyor aslında. Böyle enteresan bir fenomen daha var. Ve son olarak bu videoda aslında çok daha derin bir konu ve anlatılacak çok şey var ama merak ediyorsanız kitaplar okumanızı tavsiye ederim. Son olarak da özgür iradenin önemi denmiş. Ruh dünyasında yeniden bedenlenmeye ya da grup projelerine katılmaya zorlanmayız
Ruhlar kendi başına kalmak isterlerse bunu yapabilirler. Ödevlerinde ilerlemek istemezlerse bu da kabul edilir. Yani hiçbir şekilde ruh dünyasına geçişten sonra, yani ruh alemine gittikten sonra hiçbir şey için zorlanma olmadığını görüyoruz. Yani bir zorunlulukla hareket etmiyor ruhlar. Kendi ilerlemeleri, yani oradaki algıyla birlikte kendileri istiyorlar bazı şeyleri yapmak. Yani tekamül etmek istiyorlar, bazı dersleri öğrenmek istiyorlar, kendileri seçiyorlar. Rehber varlıklar sadece bir şeyleri o göstermede yardımcı oluyor ama asla bir zorlama yok. Burada da özgür iradeye büyük saygı gösterildiği söyleniyor. Hep söylenen bir şey, özgür irade çok kutsal ve bütün varlıklar için geçerli bu. Mesela bir ruh şöyle anlatmış: kolay olan birçok yaşamdan geçtim ve bunu sevdim. Çünkü sıkı çalışmayı gerçekten istememiştim. Yani böyle ruhlar da var. Kolay yaşamlar, rahat yaşamlar geçirmeyi tercih ediyorlar. Çok ders almadan doğup ölüm çemberinin içinde var oluyorlar. Bundan hoşlanıyorlar ve buna mesela müdahale yok. Sonra bu varlık şöyle söylüyor: şimdi değişme zamanı. Rehberim sen hazır olduğunda biz de hazırız diyor. Yani burada yani sonsuz bir özgür iradeye saygı var gerçekten. Ve rehber varlıklar da bizim zaman algımızın çok ötesine bir varoluş olduğu için, yani bu dünyevi bir zaman algısı değil. Ruh istediği kadar, istediği ölçüde yaşamlar yaşayabiliyor. Aslında özgür irade öylesine fazladır ki çeşitli nedenlerden ötürü ölümden sonra yeryüzünün astral planını bırakmaya hazır değilsek, rehberlerimiz eve dönmeye hazır olana kadar kalmamıza izin vereceklerdir. Yani burada hiçbir şekilde ruh hiçbir anlamda zorla bir şey yapmıyor. Kendi isteği ölçüsünde hareket ediyor ve kendi istediği realiteleri yaratıyor. Ve kendi istediği realitelerle birlikte dünyaya geri dönmeyi veyahut astral planda kalmayı da tercih edebiliyor. Evet, bu konu aslında çok dediğim gibi çok derin bir konu ama bu videoda bu kadar sınırlayabildim. Merak ediyorsanız gerçekten güzel bir konu ve kitaplar çok derinlemesine araştırmış. Kitapların linklerini aşağıda vereceğim açıklamalar bölümünde. Eğer beğendiyseniz lütfen Mistik Yol'a üye olmayı unutmayın. Hoşça kalın.